Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzun konusu Tapu Müdürlüğü'nde verilen hizmetlerden biri olan çok aşina olmadığımız ancak ciddi manada işimizi kolaylaştıran yetki talepli işlemler nedir? Ne gibi hallerde kullanılır? Verilen hizmet detayları nelerdir? Bunlar olacaktır. İşin uzmanı olan bir misafirimizden bu konuyu dinleyeceğiz. Ben sözü fazla uzatmadan misafirimize bırakıyorum. Üstadım hoş geldiniz. Hoş bulduk Ertuğrul Bey. Merhabalar tüm dinleyicilerimize, izleyenlere. Şimdi bahsetmiş olduğunuz husus Tapu Müdürlüğü'nde verilen hizmetlerden gerçekten tüm vatandaşların ciddi manada faydası olan, işine yarayan, işini kolaylaştıran bir hizmettir. Tapu Müdürlüğü'nde literatürde adı yetki talepli işlem olarak geçen bu işlemlerin özünden biraz bahsedecek olursak, malumunuz ki tapu müdürlüklerinde yapılan işlemler daha evvelinde her bir taşınmazın bulunduğu mülki idare sınırlarındaki tapu müdürlüğünde yapılmak zorunda idi bu hizmetten önce. Evet. Yani şöyle, siz hangi taşınmazı satacaksanız, örnek vereyim, işte Ankara'daki bir taşınmazı satmak ya da taşınmaz üzerinde bir tasarrufta bulunmak istiyorsanız, bununla ilgili mecburen oradaki müdürlüğe gitmek zorundaydınız. Ancak geldiğimiz noktada Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü güzel bir hizmet başlattı. Bunun da süreci zannediyorum 6-7 sene veya daha fazla da olabilir. Bu hizmet veriliyor. Yetki talepli işlemler dediğimizde şunu anlıyoruz. Bir taşınmaz var. Bu taşınmazı tasarruf edeceğiz. Ama o taşınmazın olduğu müdürlüğe gitmeden yapacağız bunu. Gittiğimiz müdürlüğe, örnek veriyorum, bir müdürlüğe gidiyoruz. Bu müdürlükte diyoruz ki işte biz İstanbul'daki bir taşınmazı satacağız. Ankara'ya gittik. Ankara'daki müdürlüğe vardık. Dedik ki İstanbul'da bir taşınmazımız var. Bunu satmak istiyoruz. Bu mümkün mü? Evet, mümkün. Ancak daha evvelki videomuzda da bahsettiğimiz usuller dairesinde öncelikle web tapudan başvurumuzu aynı şekilde yapacağız. Eksiksiz bir şekilde tüm belgelerimizi yükleyeceğiz. Sanıyorum üstadım orada web tapuda farklı müdürlükte yapmak istiyorsanız işaretleyiniz diye bir bölüm var. Orayı Kesinlikle, seçiyoruz, oradan başvuru kesinlikle yapıyoruz. haklısınız. Zaten başvuru sizi yönlendiriyor web tapu sistemi. Diyor ki bu işlemi taşınmazın olduğu müdürlükte mi yapacaksınız yoksa farklı bir müdürlükte yapmak istiyor musunuz diye size soruyor. Siz orada farklı müdürlükte yapmak istiyoruz dediğiniz anda hangi müdürlük olduğunu soruyor. Siz gideceğiniz müdürlüğü işaretliyorsunuz. Ondan sonra o müdürlükte işlem başlıyor. Tüm belgelerimizi eksiksiz olarak yükledikten sonra başvuru yaptığımız müdürlük sizin tasarruf etmek istediğiniz taşınmazın olduğu müdürlükten yetki istiyor. Yani yetki dediğimiz ne? O taşınmazın işlem yapma yetkisini kendisine çekiyor. Biz ne istediysek onun Evet, yetkisini veriyor bize. yetkisini veriyor. Birazdan ben size yetki talepli olarak hangi işlemler yapılabiliyor bundan da bahsedeceğim. Öncelikle başvuru safhatını izah edelim. Ondan sonra inşallah devamında da o bilgileri aktaralım. Şimdi başvurumuz yapıldıktan sonra müdürlük yetkisini talep ediyor. Karşı taraftaki müdürlük sizin yüklemiş olduğunuz belgeleri değerlendirerek bu taşınmaz tasarrufa uygunsa eğer, yani üzerinde herhangi bir taşınmazı yasaklayıcı veya kısıtlayıcı bir şerh yoksa, tasarrufa engel bir şerh yoksa yetkiyi talep eden müdürlüğe açıyor. Tabii burada dikkat etmemiz gereken ne? Şu, biz vatandaş olarak yetki talepli bir başvurumuz var ise bu başvurunun sürecinin normal başvurudan biraz daha uzun olabileceğini idrak etmemiz lazım. Evet. Neden? Çünkü bunu yetki talep etme, karşı müdürlüğün inceleme ve tekrar bu tarafa yetkiyi açma süreci var. Bunu dikkate almamız gerekiyor. Ki yani normal başvuru yaptığımızda hemen işte işlemlerimizi aynı gün içerisinde bitirmek gibi bir durum söz konusu oluyorsa bunda belki bir iki gün bir süreçten bahsedebiliriz. Diğer videomuzda değindiğimiz tapu işlemlerine ekstra bir işlem daha gelmiş oluyor Tabii aslında. Bir yani başka müdürlük inceliyor, değerlendiriyor ve yetkisini bize açıyor. yetkisini biz Biz açıyor. aynı işlemleri tekrardan bu müdürlükte, yetki alınan müdürlükte yapıyoruz. Kesinlikle haklısınız öyle. Yani yetki açıldıktan sonra ilgili müdürlük o taşınmaz üzerinde ne işlem yapmak istiyorsanız onları
hazırlıyor. Tekrar size aynı şekilde anlattığımız gibi imzaya sunuyor. İmzanızı atıyorsunuz. Ondan sonra tapunuzu alıyorsunuz. Burada gerçekten bu yapılan hizmet takdire şayan bir şey. Neden? Çünkü siz düşünün. İşte taşınmazınız e, Ağrı'da örnek veriyorum. Ağrı'daki bir taşınmazı siz İstanbul'dan rahatlıkla satabiliyorsunuz. İşte yapılan işlemler dahilinde ne yapmak istiyorsanız yapabiliyorsunuz. Büyük kolaylık. Kesinlikle çok büyük bir kolaylık. Sonrasında ilgili müdürlüğe tekrar gönderiyor. Orada ilgili müdürlük tescil işlemlerini sağlayıp hukuki boyutunu kazandırıyor olaya. Yetki alan müdürlük işlemleri yaptı, imzaları aldı, alınan imzaları tekrardan taradı. İlk tapunun bulunduğu müdürlüğe gönderdi. Müdürlük de tescil işlemlerini oradan gerçekleştiriyor. Kesinlikle aynen de böyle Evet. sürecimiz. Burada vatandaşa gelen külfet nedir? Örnek veriyorum. Normal şartlarda başvuru yapmış olduğunuz müdürlükteki döner sermaye hizmet bedeli ödüyorsunuz buna. Yasal çerçevede ödediğiniz bir döner sermaye hizmet bedeli var. Bunun 2 katı kadar bir hizmet bedeli ödüyorsunuz. Bir şey değil. Aslında büyük kolaylık. Dediğiniz gibi Ağrı'daki bir müdürlükte yapılacak işlem için buradan alıcı satıcı 2 kişi gitsek gelsek zaten onun en az 3 katı masrafımız olacaktır. Çok doğru. Yani buradan siz yol masrafı olsun, orada işte ikamet masrafı olsun, bu tür şeyleri düşündüğünüzde gerçekten büyük kolaylık. Bu minvalde yetki talepli işlemler kurumun yapmış olduğu büyük hizmetlerden bir tanesi. Şimdi burada döner sermaye hizmet bedeline de değindikten sonra şunu diyebiliriz. Biz yetki talepli olarak bir ikinci husus şunu da diyelim. Burada bir soru sorabilir miyim Tabii. üstadım? Alıcı diyelim başka ilde, satıcı başka ilde, satılacak gayrimenkul de başka bir ilde. Bu Evet. işlemi de yapmak mümkün müdür bu yetki talebi kapsamında? Kesinlikle mümkündür. Çok da büyük bir hizmet bu. Otomasyon kapsamında düşündüğünüzde çok iyi bir hizmet. Düşünün alıcı Ankara'da, satıcı İstanbul'da, taşınmaz Antalya'da. Satıcı gidiyor işte Ankara'daki bulunduğu yakın olduğu müdürlükten başvurusunu yapıyor. Diyor ki benim Antalya'daki bir taşınmazım var. Bunu satmak istiyorum. Ama alıcım da İstanbul'da olacak diyor. İstanbul'daki X müdürlüğünde olacak diyor. O zaman oradaki Ankara'daki müdürlük işlemlere bu şekilde yön veriyor. Antalya'dan yetkisini alıyor. İstanbul'daki alıcıyı da bilgilendirerek karşılıklı otomasyon sistemi üzerinden görüntülü konuşturarak bu işlemi tamamlıyor. Buradaki detayı, tapudaki detayı biraz anlatır mısınız üstadım? Anlatalım şöyle. Şimdi satıcının bulunduğu müdürlükten başvuru yapma zorunluluğumuz var. Satıcı kendine yakın olan müdürlükten başvuruyu yapıyor. Taşınmazının bilgilerini oraya veriyor. Web tapu üzerinden yine daha önce onu izah ettik. Web tapu üzerinden başvurusunu yapıyor. Ama şöyle bir nüans diyor ki orada alıcımız işte şu müdürlükte olacak. Bunu dediğinde müdürlük orada onu dikkate alıyor ve o şekilde işleme yön veriyor. Alıcının bulunduğu müdürlüğü bilgilendiriyor. Diyor ki işte sizin müdürlüğünüzden işte şu nolu başvuruda şu kişi alıcı olarak işleme katılacaktır diyor. Ondan sonra satıcı yetki alındıktan sonra satıcının imzası da bulunduğu müdürlükten alınacak ama imza öncesindeki nüans şu: alıcı ve satıcıyı karşılıklı olarak görüntülü görüştürüyorlar. Evet. Diyorlar ki satıcı ile alıcı tamam mı? Aldınız mı? Sattınız mı? Bedeller arasındaki şeyleri de karşılıklı her iki memur da alıcı ve satıcının yanında olarak işlemi yapacak memurlar. Beraber karşılıklı görüşmeden sonra hem fikirse işlem konusunda sonra imza sürecine geçiliyor. Önce satıcımızın imzasını bulunduğu müdürlükten alıyorlar. Onu sisteme yüklüyorlar. Karşı tarafta sistemden çıkarıyor. Alıcımızın imzasını alıyor. Ondan sonra akit tamamlanıyor. Satıcı taraftan da işlemin işlem numarası, ya doğrusu yevmiye numarası dediğimiz numara alınarak işlem tamamlanıyor. Evet. Gerçekten yani şu düşündüğünüzde Avrupa ülkelerinin çoğunda demeyeyim hemen hemen hiçbirinde yok bu uygulama. Türkiye'deki kurumun insanlara vermiş olduğu hizmetin kalitesini bu şekilde değerlendirmek mümkün yani.
Zaten üstadım bu videoyu çekmek istememin sebeplerinden bir tanesi de bu. Aslında biz bunu kullanıyoruz. Büyük bir kolaylık, çok büyük bir rahatlık da. Bunu da bütün izleyenlerimiz, abonelerimiz olsun, herkesin bilmesini istedim. O yüzden sizleri bugün misafir ettik. Çok teşekkür ediyorum. Yine bu konuyla alakalı değinmek istediğiniz diğer detaylar varsa onları da alabiliriz. Şöyle Ertuğrul Bey, burada yani vatandaş olarak bizlerin böyle bir başvuru yaptığında düşünmesi gereken şu: ha, bu işlemin normalden belki bir kademe daha uzun sürebilir. Bu konuda sabırlı olmalıyım. Kurumun yönlendirmelerine dikkate almalıyım. O yönde kendimi ayarlamalıyım diye düşünerek e, biraz daha itinalı olabilir. Haliyle iki müdürlük işlem yapıyor, Tabii, karşılıklı görüşmeler oluyor. Yani bir şekilde işlem safhası da artmış oluyor ve detaylanmış olduğundan dolayı da ister istemez bir iki evet. günde uzayacak. Bu Yani da çok şöyle normal düşünün, bence. kesinlikle normal. Şöyle düşünün. Siz o kadar yolu gidip alıcıyla bir araya gelip ondan sonra bu işlemi yaptığınız süreci düşünün. Bir de oturduğunuz yerden başvurunuzu yapıyorsunuz. En yakın müdürlüğünüze gidiyorsunuz. Hem siz hem alıcı taraf bu işlemleri beraber tamamlıyorsunuz. Yani ne kadar güzel bir olay. Evet. Şimdi burada bir şeye daha değinelim. Biz hem biraz bilgilenme açısından vatandaşlarımız bilgi sahibi olsun. Peki şunu sorabilirler. Yani biz bu yetki talepli işlemlerde ne yapabiliyoruz? Hangi işlemleri yapabiliyoruz? Bu önemli. Evet. Burada biz başlıklar halinde verelim. Yetki talepli işlemlerde neler yapılabiliyor? Ben örnek veriyorum. İntikal işlemi. Nedir? İşte kişinin ölümden sonraki miraçlara geçiş işlemi yetki talepli olarak e, çok bu nerede kullanılıyor? İşte büyük illerimizde Anadolu'daki gayrimenkullerini Morisleri öldüğünde bulundukları yerden intikal yaptırabiliyorlar. Bu güzel bir kolaylık. Özellikle Evet. İstanbul'da, Ankara'da, Antalya'da, ne bileyim yani bu tür büyük şehirlerde gayet çok kullanılan bir işlem. Sonrasında yine bir diğer işlemimiz şu olur: satış işlemi, ki en çok kullanılan işlem mülkiyetin devri. Satış işlemi her türlü şekilde yetki talepli olarak karşılıklı yapılabiliyor. Bağış işlemi, yani kişinin ivazsız ya karşılıksız dediğimiz mülkiyetin devri. Yine trampa, yani mülkiyetlerin karşılıklı olarak Takas edilmesi. takas edilmesi. Yine taksim işlemi, mirasın taksimi, ki bu da çok kullanılır. Çünkü insanlar artık mülkiyetlerini e, kişinin ölümünden sonra kendilerine intikal eden mülkleri paylaşıyorlar. Bu paylaşma işlemi de yetki talepli olarak yapılabiliyor. Yine ölünceye kadar bak vakti dediğimiz, yine bu mülkiyetin devrini gerektiren bir işlem. Bunu da yapabiliyorlar. Sonrasında ipotek. İpotek, bu da ticaret yapanlar için çok önemli. İpotekin terkini, ipotek tesisi, ipotekte değişiklik gibi işlemleri yetki talep olarak yapıyoruz. Düşünün, işte büyük firmalar X vilayetindeki işlemini Ankara'dan, İstanbul'dan veya merkezinin bulunduğu yerden rahatlıkla yapabiliyor. Yani tutup da oraya bir adam gönderip veya kendisinin bir yetkilisini oraya göndermek gibi bir gereksinim de bulunmuyor. Yine bu tapu senedi, tapu belgeleri dediğimiz işlemler var. Bunlar da yetki talepli yapabilirler. Veya bunda daha bir kolaylık var. Bir önceki videomuzda da belki yine bahsetmiş olabiliriz. Bu tapu kaydını olsun, kendine ait kişinin mülkiyetinin tapu kaydını, tapu senedini, bu tür belgeleri web tapu sistemi üzerinden harcını da yatırmak kaydıyla barkodlu olarak tüm resmi kurumlarda geçerli bir belge olarak çıkarabiliyor. Bu da çok büyük bir Bu da büyük kolaylık bir hizmet. üstadım. Evet. Evinde Web oturduğu tapu yerde. üzerinde aynen taşınmazlarını, tapusunu, harcını yatırır yatırmaz zaten sisteme PDF olarak düşüyor otomatik. Kesinlikle buradan hemen rahatlıkla onu alabilirler. Hiç başka türlü bir vatandaşımızın tapu müdürlüğüne gidip de yorulmasına gerek yok diye düşünüyoruz. Bu da Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü'nün vatandaşlarımıza sunmuş olduğu gerçekten takdire şayan, kıymeti de ölçülemeyecek kadar büyük bir hizmet. Evet. Ben teşekkür ediyorum bu tür bilgileri sunma imkanı verdiğiniz için. İnşallah tüm vatandaşlarımız, tüm insanlarımız, tüm halkımız bu tür konularda buradan az da olsa bilgilenirse bizim mutluluğumuz olur. Ağzınıza sağlık üstadım. Teşekkür ederim. Bizi kırmadınız, geldiniz buraya kadar. Bu konularda da bilgilendirdiniz. Yine videolarımızın devamını istiyoruz. Bu konuda ilerleyen zamanda bir sonraki
sohbetimizde hangi videomuzu İnşallah çekelim, hangi şöyle bir konuyu işleyelim? değerlendirme yapalım. Bir sonraki sohbetimizde de vatandaşımızın gözünden Tapu Müdürlüğü nasıl gözüküyor? Bunu değerlendirelim. Yani vatandaş bu müdürlükleri nasıl görüyor? İçeri Tapu Müdürlüğü'ne girdiğinde nasıl bir psikoloji içerisinde oluyor? Bunu konuşalım inşallah. Tamamdır. Çok teşekkür ederiz üstadım. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuz da burada sonlanıyor. Tapuda yetkili işlem dediğimiz çok fazla aşina olmadığımız bu konuyu da bu şekilde açıklığa kavuşturmuş olduk. Hepinize çok teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.